Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün büyük bir karşılaştırma yapacağız. Paralarını konuşacağız, fiyatlarını konuşacağız, alınabilirlerini konuşacağız. 3 tane herkesin şüpheyle baktığı, 3 tane baktığı derken yani arada kaldığı kulaklıklardan bahsedeceğiz. Üçünü karşılaştıralım hızlı bir şekilde. Detaylarına inelim. İç detaylarını Epey'den ya da Akakça'dan bakabilirsiniz ama arada belki söyleyebilirim. Hadi hızlı bir şekilde başlayalım. Sizin de vaktinizi almayalım ve kafalardaki sorulara gidelim. Evet arkadaşlar, araya parazit olarak girmiş bulunmaktayım. Normalde böyle bir giriş yapayım dedim ki mikrofonu olan ses odağınız çok yüksek olsun. Bu yüzden buraya bir video koymayacağım. Tamamıyla mikrofona odaklanmanız için şu an duyduğunuz ses G535'e ait. Mikrofon konusunda G535 ve G703 arasındaki farkı siz şu an hissetmiş olmalısınız. Bir daha ben böyle hazır konuşurken arada Etkili Blue Voice'u kapatıp bir şekilde devam edeyim. Aradaki farkı çok net bir şekilde fark edin. Şimdi ise Razer Barracuda X 2022 modelin mikrofonunu kullanıyorum. Arkadaşlar takdir edersiniz ki sponsorsuz bir şekilde devam ediyorum. Burada benim yaşadığım bazı sıkıntılar vardı. G733, G535 ve Barracuda X arasında kalmıştım. Keşke size 7.1 seslerini de dinletebilseydim ama şu bir gerçek ki 7.1 seslerini hiçbir zaman tam olarak anlayamayacaksınız. Bunu sadece denemekle oluyor ya da güvenmekle oluyor. Ben size buradan G733'ün kesinlikle 7.1'inin daha iyi olduğunu söylemek istiyorum. Bunun haricinde eğer gerçekten video sizin için faydalı olduysa arkadaşlar lütfen abone olup yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Eğer tabii gerçekten faydalı olduysa birbirimizi kandırmamıza gerek yok. Ben de kendimi buna göre değerlendirmeye alırım. Hani beğeni ve abone gelmiyorsa ben bu işi yapamayıp deyip kenara çekilebilirim. Siz de bu bilgilerle en azından yetinmiş olursunuz. Dilerseniz videoya hızlı bir şekilde geçelim. Zaten ekranda görüyorsunuz. İlk konumuz G733. İkinci konumuzu çağırıyorum. Alkışlarınızla G535. Onu da şuraya koyalım. Diğer bir konumuzu çağıralım. O da bu sınıfın çok farklısı ama özellik olarak aynı olduğu için karşınızda Razer Barracuda X 2022 model. Arkadaşlar bu 3 klavyenin de almak isteyeni çok oluyor. Arayanı soranı, farklılıkları neler merak ediliyor. Biz bunları burada farklılıklarıyla konuşacağız. Hızlı bir şekilde konuşacağım. Anlatmaya çalışacağım. Eğer böyle hani hızlı bir şekilde almanız gerekirse aradaki farkı çözün diye. Hani bunu izleyerek vakit kaybetmeyin. Hemen aradaki farklara geçelim. Arkadaşlar dış özelliklerden hızlı bir şekilde başlıyorum. Mikrofon çıkartılabiliyor. Razer Barracuda X 2022 modelinde G535'te çıkartılmıyor. G733'te mikrofon çıkartılabiliyor. Mikrofondan başladık. Hafiflik olarak hafifliğe gelelim. Burada çok şaşıracaksınız. Evet, G733 otomatik olarak ağır 278 gram. Yalnız G535 236 gram. Razer Barracuda X 2022 ise 250 gram. Burada bir şaşmanız gerekiyor çünkü bunun iç yapısı komple metal. Burada plastik yapıdan bahsediyoruz ve burada bayağı bir aksesuardan bahsediyoruz. 36 gram dedik, 236 gram dedik, 250 gram dedik. Yaklaşık arada 14 gram gibi bir fark var. Yani burada Razer Barracuda X diğerlerine bakaraktan RGB'yi saymıyorum eğer hastasıysanız bilemem. Bence öncülük kazanıyor. Hem Bluetooth'lu hem de 50 saat giden bir kulaklığın diğerlerinden daha hafif olması burada Razer Barracuda X'in çok öne geçmiş oluyor. Haberiniz bilginiz olsun. Bu büyük farklılıklardan bir tanesi. Razer Barracuda X kablolu kullanılabilirken G535 ve G733 kablolu kullanılmıyor. Bu da bence aralarındaki en büyük farklılıklardan bir tanesi. Bunları alırken kesinlikle buna dikkat edin. Bunlarda şarj bitti mi eller havaya. Razer Barracuda X'te şarj bitse de hemen kablonuzu takıp devam edebiliyorsunuz. G535'te ve G733'te ise mecburiyetten şarj etmeniz gerek. Bu da çok büyük bir farklılıklardan bir tanesi. Gözünüzde bulundurun. Fiyatları buna göre değerlendirin. Hadi gelelim diğer bir özelliğine. Barracuda X 2021 modelinde yok. 2022 modelinde Bluetooth özelliği varken 535'te ve G733'te maalesef yok. Bu da Barracuda X'i bence öne çıkartan özelliklerden bir tanesi. Evet, yine aralarındaki farklılıklardan bir tanesine gelecek olursak burası sünger yapıya sahip Barracuda X'te. G733'te kumaş bir bez, aynı şekilde G535'te de aynı ama G532 gördüğünüz gibi biraz daha kumaşı renkli olduğu için hareketlilik yapmış. Burası simsiyah bir yapı. Burada da simsiyah bir yapı var. Bunu da dikkate almanız gerekiyor. Başlık hareketleri Razer'da metal bir şekilde ve kademeli olarak geliyor. Başımızın hemen oradan kulaklarımızın yapıları değişebiliyor. Sağa ve sola ve açılar verebiliyoruz. Fakat
G733 ve G535'te şurada küçük bir hareketimiz var. Sadece bu kadar. Kulaklığımız başka türlü oynamıyor zaten. Şuradan kırılma ihtimali ve buradan kırılma ihtimali oluyor. Bunları göz önünde alındırın. Aynı şekilde G733'te hareket buradan bu kadar. Başka bir hareketimiz yok. Razer Barracuda X burada yine bir sıfır daha öne geçmiş oluyor. Bilginiz olsun. Diğer özelliklere geçelim. G535'i hiçbir zaman övmeyeceğim sanıyorsunuz ama onu da öveceğim sıra gelecek. Bunlardan bir tanesi 7.1 sanal ses sistemine sahip Barracuda X 2022. G733 de DTS 2.0 7.1. Bence 7.1'i bunun daha iyi Razer Barracuda X'ten. Çok çok daha yüksek. Evet. Ses seviyesine gelince 96 dpi. Bunlar ise 80 G733 88 G535'e 87. Ses seviyesi burada Razer Barracuda X'in çok çok daha iyi diğerlerine göre. Razer Barracuda X'in 96 dpi iken hassasiyet burada 88 ve 87 mesela 88 dpi ayarında. Burada Razer Barracuda X 1.0 daha öne çıkmış oluyor. Bir diğer özellik, hepsinin dikkat ederseniz sağ tarafları boş. Hiçbir zaman sağ taraflarına tuş koymuyorlar. Yani tuşların her bir yerleri bir tarafa aktarılmış. Bir taraftan kontrol ediyorsunuz. Barracuda X'in 7.1 sanal sesi var. G733'ün de aynı şekilde 7.1 var. DTS 2.0. 7.1'i çok çok daha iyi. Bence fiyatı da bundan dolayı pahalı zaten. Sanal ses 7.1 var. 7.1 yok ama ya oyunlarda etkisi yok 7.1'in. Film için bana derseniz kesinlikle G733 alınmalı. Burada bu kulaklıklar geçersiz sayılıyor. Çok net söyleyebilirim. Hepsinin mesafe olarak ben 10 metre olarak sayıyorum. Çünkü 10 metreden sonra aksamalar, çıt pıt sesler gelebiliyor. Çıt pıt sesler geldiği için ben hepsini 10 metre sayıyorum ama 20 metre diye söyleniyor. 12 metre diye ve üstü diye söyleniyor. Aynı şekilde 12 metre diye üstü diye söylenebiliyor. 20 metre söyleniyor ama ben 12 metreden sonra 10-12 metre ben hepsini 10 metre olarak sayıyorum. Çünkü illa ki bir tık diye bir kesilme olabiliyor. Ben ona karşıyım. Tabii bazı şeyler vardır bilemiyorum. Şarj sürelerine gelecek olursak bu da çok bence önemli. Razer Barracuda X'in 50 saat, G733'ün 29 saat, 33 saatte G535'in, yani burada Razer Barracuda X yine 1.0 öne çıkıyor. Şimdi eksilerine gelelim. Razer Barracuda X'in burası deri olduğu için soyulma ihtimali var. Kulakçıklar evet doğru kumaş ama buradan soyulma yapabilir aynı şekilde. Bir de Razer Barracuda X'in şu yerlerinden bazen gıcırtı olabiliyor ama Video40 ile çözülebiliyor. Ona eksi saymıyorum ben. G535 ve G733'te ise kumaş olduğu için değiştirilebiliyor. Değiştirebildiği için de her zaman yeniliğini korumuş oluyor. Havalı olarak, görünüm olarak bazıları yani değişebilir. Razer mat bir yapıya sahip. Kaslı bir görünüm yok. Sade bir kulaklık görünümü var. Yani dışarıda gezebilirsiniz rahat bir şekilde ama G535'te gezemezsiniz. Bunu yapamazsınız. G733'de aynı şekilde RGB'ler sizi kurtarmaz. RGB sizi de kurtarmaz. Çünkü çok fazla bir kaslı bir görünüme sahip. Dikkat ettiyseniz baya hem ağır hem de kaslı bir görünüme sahip olduğu için dışarıda gezme imkanınız yok. Zaten Bluetooth özelliği yok. Bu yüzden bu kulaklıkların her ikisiyle de gezemiyorsunuz. Burada da Razer'ın yine bir artısı söz konusu. Evet, buradaki kazanan fiyat performans açısından kesinlikle Razer Barracuda X 2022 yedek kabloyla kullanımı olsun, şarj süresi olsun, mesafesi zaten çok uzaklara gitmiyoruz. Bluetooth özelliği olsun, en büyük özelliklerin Bluetooth özelliği olsun, fiyat olsun. Bu grupta evet şu kafa keşke buraya bir çare bulunsaydı. Burada hani kullanımdan dolayı aşınma olabilir. Onun haricinde kesinlikle birinci sıraya Razer Barracuda X'imizi koyuyoruz. Ses kalitesi de gayet iyi. 7.1 sanal sesimiz de var. O da çok kötü bir şey değil. Mikrofonumuz da gayet iyi. Umarım çekebiliriz. Yani kötü demiyorum. Belki çekemeyiz çünkü video çok uzayacak. Alacaksanız hızlı alanlar için söylüyorum. Hani fırsat kaçmaması açısından. Fırsatınız kaçmaması için sıralamasını yapalım. Razer Barracuda X birinci sırada geliyor. İkinci sırada fiyat performans olarak söylüyorum. G733 film izleyenler için, ben sadece oyun oynuyorum abi diyorsunuz, kesinlikle G535. Buradaki gördüğünüz kulaklıktan en rahatı bence G535. Hafiflik olarak olsun, kulağınıza oturma bakımından olsun, uzun süre durma bakımından olsun, oyunda G535 hepsine değer arkadaşlar. Barracuda X'i de geçer bu arada çünkü çok hafif. Böyle yani bu hafiflik ve tutuş sıkmıyor sizi. O yüzden güzel. G733 gerçekten kafanızı sıkıyor. G535 ise kafanızı sıkmıyor. Yani oyun için G535, film ve oyun için G733 sıralamasına gidiyor. G535 3. sırada.
Benim kullandığım kulaklıklardan bir diğeri G435'ti. Bunu da atlamayayım. Sakın almayın. O kadar diyorum. Sakın almayın. Bir tek Bluetooth özelliğini kullanacaksanız G435 alabilirsiniz. Küçük oyunlar oynuyorsanız G435 alabilirsiniz ama onun haricinde tavsiye etmiyorum. Hele ki fiyatından sonra hiç tavsiye etmiyorum. Onu bırakın arkadaşlar. Gelin Barracuda X'i alın. İkinci elin ama Barracuda X'i alın. Ondan sonra oyun oynuyorsanız 535. Ondan sonra istiyorsanız G733 alın. Yani burada bir sıralama yapmak gerekirse Barracuda X ve G535. Oyunla film bir arada gidiyor diyorsanız kesinlikle G733 almanızı öneriyorum sizlere. Benden bu kadar arkadaşlar. Evet, şu an video eksik kaldığı için girmek zorunda kaldım. Arkadaşlar video sizin için umarım faydalı olmuştur. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, hoşça kalın.